Dikiş sınıfından merhaba. Çift taraflı pazen yelek dikeceğiz. Hep birlikte mankenliğimizi Cansel Hanım yaptı. Yeleğimizi de Emine Hanım dikti. Sizin için video çektik ve bütün kursiyerlerimin eli bu yeleğe değdi bir şekilde. Şimdi herkesin makasları, kumaşları hazırsa hep birlikte bu yeleği dikelim. Kalıbımız temel yelek kalıbı. Herhangi bir hazır kalıptan, dergiden çıkarabilirsiniz. Kendi kalıbınızı oluşturabilirsiniz. Yelek kalıbı için yorumlara yazın. Eğer yelek kalıbı anlatmamızı isterseniz onu da sizlere anlatacağız. Biz 40 beden yelek çalışıyoruz. Kumaşlarımız Divit'in pazen kumaşlar. Esnemeyen kumaş olduğu için de esnemeyen kumaş kalıbı kullanıyoruz. 2 tane yelek keseceğiz. Bir kırmızı, bir mavi. Gene her zamanki gibi kumaşımızın kenarı kenarına, masanın kenarına gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve kalıplarımızı üzerine koyarak dikiş paylarımızı veriyoruz. Dikiş paylarımızı verirken tabii ki 90 derecelik açılarımıza dikkat ediyoruz. Yeleğin boyunu istediğiniz kadar uzatıp kısaltabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken şey burada her iki yelekte de aynı dikiş paylarını vermiş olmanız, aynı uzatmaları yapmış olmanızdır. Bunu lütfen unutmayın. Birini uzatıp birini kısa keserseniz hiçbir işe yaramaz. Bakın iki ayrı yeleği şimdi biz sadece omuz dikişlerinden diktik. Omuzlarını diktik hem kırmızının hem mavinin. Dikişlerimizi de ikiye açarak ütüledik. Başka hiçbir yerinde şu an dikiş yok. Astarlamayı bu aşamadan itibaren yapmaya başlıyoruz. Yeleğimizin birini masaya yüzü bize bakacak şekilde güzelce yerleştiriyoruz. Geniş bir masaya yerleştirmenizde fayda var. Çünkü bütününü görmemiz ve bütününü iğnelememiz gerekiyor. Hiçbir yerinde kırışma buruşma olmasın lütfen. Yelekler yüzü yüzüne bakacak şekilde, tersi de dışarıya bakacak şekilde üst üste koyuyoruz. Ve ilk önce burası önemlidir. 2 kol oyuntusunu iğneleyeceğiz ve sadece ön kapanma payıyla arka yakayı dikeceğiz. Bakın burada Emine Hanım bize gösteriyor nereleri dikeceğimizi. Sadece oraları dikiyoruz. Bu yeleği neredeyse 3 kez ters yüz edeceğiz. Kol oyuntuları, ön ve ön yaka, arka yaka şimdi iğneleniyor. İğnelendikten sonra makinası çekilecek. Makinası çekildikten sonra çıtlatmalarımız ve uçurmalarımız yapılacak. Mutlaka ama mutlaka ara ütümüz yapılacak. Dikişlerimizin iki tarafında da ikiye açılmış ve ütülenmiş olması çok önemlidir. Yoksa içeride kalınlık yapar ve çirkin durur. Dikişler birbirine denk gelecek. Dikiş payı verdiğimiz kadar her yerinden eşit şekilde makine çekmemiz gerekiyor. Bunlar önemli ayrıntılardır. Emine Hanım makinalarını çekti, ütüsünü de yaptı. Şimdi çıtlatma yapacağız. Çıtlatma ve uçurma yaptıktan sonra paylarını eşitledikten sonra belki bir ara ütüsü daha yapıp yeleğimizi nasıl çeviriyoruz ve daha sonra hangi aşamaları yapıyoruz size göstereceğiz. Burada Emine Hanım çıtlatmaları yapıyor. Her yerde yapmanıza gerek yok ancak yuvarlak dönüşlü yerlerde içeride kalınlık yapmaması için çıtlatmalara dikkat ediyoruz. Çıtlatma ve uçurma neden yapılır, nasıl yapılır videomu da geçmiş videolarımdan izleyebilirsiniz. Tabii ki Emine Hanım bunu yaparken siz de benim kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi lütfen unutmuyorsunuz. Şimdi bakın ütümüz bitti, çıtlatmalarımız bitti. Bundan sonra tulumlama yöntemi dediğimiz yöntemle tulum çevirir gibi aynen yeleği yüzüne çevireceğiz ve ondan sonra öpüştürme yöntemi dediğimiz yöntemle birbirine öpüştüreceğiz. Burada şimdi elimizi sokuyoruz. Bize Gül Hanım yardım ediyor. Dedim ya bütün kursiyerlerimin eli bu yeleğe neredeyse değdi. Çevirecek. Çevirdikten sonra dikişlerimizin olduğu yerleri acemiler lütfen teyelleyerek ütülesinler. Acemi olmayanlar direkt ütüleyebilir ama ben bunca yıldır dikiş diktiğim halde teyelleme taraftarıyım. Teyellemekten de asla üşenmiyorum. Dikişte bütün ayrıntı ve güzellik bu ince işlerde gizlidir. Acelemiz yok.
Bakınız yavaş yavaş yapıyoruz. Çevirdikten sonra bir yanlışımız var mı, eksiğimiz var mı kontrol ediyoruz. Ve dikişin olduğu yerden şimdi onu teyelleyip ütüleyeceğiz. Bu arada Gül Hanım'ın üzerindeki hırka da geçmiş gönderilerimde var. Son derece güzel, büyük beden için uygun. Onu dikerken ve prova olurken biz onu çağırdık, şunu çevir diye. Şimdi size yeleği de göstereceğiz elbette. Dikmek isterseniz videolardan bulabilirsiniz. Salaş hırka olarak geçiyor adı. Şimdi kontrollerimizi yapıyoruz, bakıyoruz. Hiçbir yanlışımız olmamış, görüyoruz. Bunu yapmamızın nedeni de aynı zamanda aşama aşama hatalarımızı önleyebilmektir. Şimdi ütüden sonra biz buna devam edeceğiz. Karmaşık değil, son derece pratik ve kolay bir yelektir. Bir yelek dikiyorsunuz ama 2 tane yeleğiniz oluyor. Şimdi Gül Hanım'ın salaş hırkasına merhaba diyoruz. Çok güzel oldu, çok beğendik biz de. Şimdi bakın tırnak ütüsüyle de yapabilirsiniz, terleyebilirsiniz. Burada çok güzel bir ütü istiyorum ben sizden. Ütüledikten sonra gene ters yüz kontrolümüzü yapıyoruz. Şimdi öpüştürme yöntemi dediğimiz yöntemle burada da Mümine Hanım bize yardım ediyor. Bakın yan kol alt dikişi, dikişlerimiz ikiye açık olacak şekilde. Mavi pazen mavi tarafa, kırmızı pazen kırmızı tarafa gelecek şekilde iğneliyoruz. Buna biz aynı zamanda duble astar diyoruz. Dikiş payı ne kadar vermişsek her iki tarafta da. Sadece bu iki yan dikişe makine çekeceğiz. Bunu lütfen unutmayın. Bazı videolarda izliyorsunuzdur. Etek ucuna da aynı zamanda çekiliyor. Ama biz bunu yaptıktan sonra tekrar yüzüne çevirip tekrar tersine çeviriyoruz. Çünkü etek ucunda herhangi bir sarkma, eksiklik, yamuk kesme, eğrilik var mı yok mu kontrol ediyoruz. Etek ucunu düzeltiyoruz. Ondan sonra etek ucunu dikiyoruz. Şimdi iki yana bakın. Burada tekrar şimdi bu tarafı yapacak. İki yan dikişi kol alt dikişini denk getirdi. İğneleyecek. İğneledikten sonra kontrolünü yapacak ve dikiş payımız kadar oradan makine çekeceğiz, ütüleyeceğiz. Çıtlatmamız gerekiyorsa çıtlatacağız. Ondan sonra tekrar yeleği yüzüne çevireceğiz ve etek ucumuzu eşitleyeceğiz. Etek ucumuzda herhangi bir yamukluk, eğrilik var mı kontrol edeceğiz. Biraz yavaş ve çok ayrıntılı anlattım bu videoyu anlatıyorum, devam ediyorum. Çünkü hiç dikiş bilmeyenlerin de böyle basit projelerle dikişe başlamalarını öneriyorum. Hızlı anlattığımız zaman bazen beni eleştiriyorsunuz. Çok hızlı anlattınız hocam diye. Ama uzun videolarda da çok uzun sürüyor maalesef. İğneledikten sonra gene acemilerin mutlaka ama mutlaka teyellemelerini öneriyorum. Şimdi buralara hemen bir düz dikiş geçiyoruz. Daha sonra tekrar yeleğimizi yüzüne çevireceğiz. Kontrolümüzü yapacağız. Her aşamada kontrol yapmak bizi büyük hatalardan kurtarır. Korumacıdır aynı zamanda, unutmayın. Şimdi etek ucunu ütüledikten sonra bir masanın kenarına sabitleyerek düzleştiriyoruz. Etek ucumuzda da yapacağımız bir şey var. İki yandan ortaya doğru dikeceğiz. Ortada bir miktar boşluk bırakacağız. Bunun sebebi ise çünkü yeleğimiz ters olacak. Tersinden dikeceğimiz için yüzüne çevirmemiz için bize bir alan gerekiyor orada. O alanı bulduktan sonra ortadan verebilirsiniz, yan dikişten verebilirsiniz. Bakın şimdi tekrar yeleğimiz tersine dönecek ve alt dikişi eşitleyeceğiz. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yeleği dikenlerin beni Instagram'dan mutlaka etiketlemelerini ve paylaşmalarını istiyorum. Mesajlardan da gönderebilirsiniz. İlla iki tarafında pazen olmasına gerek yok. Bu şekilde yelek astarlama da yapabilirsiniz. Klapasız yeleklerde klapalı yelek videosu da sizler için mutlaka çekeceğim nasıl astarlanıyor diye. Şimdi etek ucumuzda bir eğrilik olduğunu görüyorum ve ona düzeltmesini söylüyorum. Emine Hanım etek ucundaki eğriliği düzelttikten sonra yeleği ters çevirecek ve tekrar oradan bir makina çekeceğiz. Bakınız şu şekilde
Yeleğin iki ucundan yatırıyoruz ve ortada bir boşluk bırakacak kadar iki yan dikişten ortaya doğru yeleğimizi dikeceğiz. Diktik. Çok hızlı geçmişiz burayı. Etek ucunda boşluk bıraktık. O boşluğu elinizde de dikebilirsiniz. Üzerinden çok minik bir çima dikişi de çekebilirsiniz. Her makine dikişinin üzerine ütüleme yapmayı unutmayın. Yeleğiniz bittikten sonra da bitmiş ütüsünü yapmayı unutmayın. Biz yeleği bitirdik. Şimdi artık üzerimizde görme vakti. Videonun başında da görmüştünüz. Biz çok beğendik. Instagram'da paylaştığımda da çok beğenildi bu yelek. Ve tam mevsimi, üstelik bizim gençlik yıllarımızda çok modaydı. Yeniden moda oldu. Şimdi burayı kapatacak Emine Hanım. Bitmiş ütüsünü de yaptıktan sonra bir dikiş bir ütü diye gittik. Tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum buraya. Şimdi Cansel Hanım mankenliğini yapacak. Çünkü Emine Hanım bunu gelinle dikti. Onun yerine Cansel Hanım bize sağ olsun mankenlik yapıyor. İçi dışı tertemiz, misler gibi bir yelek oldu. Lütfen abone olmayı unutmayın. Kanalımı destekleyin. Daima dikiş sınıfında ve daima sevgiyle kalın. Bu videoda emeği geçen bütün öğrencilerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Biz hep birlikte çok daha güzel oluyoruz. Yeni projelerde buluşmak üzere. Evet, Emine Hanım dikti bunu. Çok sevgiler, çok selamlar bizden.